Merhabalar arkadaşlar ve Duyarak Öğren ne deniyor? Podcast'ine hoş geldiniz. Biz bugün ne yapacağız? Biz duyarak öğreneceğiz. Siz bu podcast'lerin şeylerine, tarihlerine bakıyorsanız siz fark edeceksiniz. Yani ben herhalde 2 yıl önce falan başlattım bu podcast'i. Sonra 5 tane bölüm yaptım. Sonra bıraktım. Sonra geçen hafta bir tane daha yaptım. O aslında 2 yıl önce yaptığım bir şeydi, bir podcast'ti. Hiç yani unuttum, editlemedim. Ama bunu 2023 yılında yapıyorum. Yani bunu işte daha bu yeni bir podcast yani. Ve artık haftada bir yapmaya çalışacağım. Haftada bir yapamasam da yani 2 haftada bir falan böyle bir şey yapmaya düşünüyorum. Hem de YouTube'dan da yayınlayacağım. O yüzden umarım bunlar sizin için faydalı olur. Ne diyeceğim? Siz formatı biliyorsanız o zaman siz ileri atlayabilirsiniz ve başlayabilirsiniz. Ama formatı bilmeyenler için ben tekrar bir anlatayım. Ben şimdi bir şey okuyacağım. İnternetten bulduğum birkaç cümle okuyacağım. İlk 3-4-5 cümle okuyacağım. İngilizce olarak okuyacağım. İlk önce normal hızla okuyacağım. Böyle bir Amerikalı ile konuşur gibi normal hızla okuyacağım. Sonra biraz daha yavaşlamış, biraz daha ne bileyim tane değil de işte daha yavaşlamış bir İngilizce olacak. Daha yavaş okuyacağım. Üçüncüsü olarak kelimeleri tek tek okuyacağım. Yani böyle işte sizin kaçırdığınız, bir türlü anlayamadığınız bir şey varsa ben kelimeleri tek tek okuyacağım. İşte kelimeler arasında bir boşluk falan bırakacağım. Ki işte her kelime duyabilirsiniz. Sonra ne yapacağız? Bir açıklama yapacağız ama ilk önce o açıklamayı İngilizce olarak yapacağım. Ki yani daha çok İngilizce, yani İngilizce'de kalmak isteyenler İngilizce'de kalsın. Yani işte herhangi Türkçe bir şey olmasın, araya girmesin. O yüzden İngilizce olarak belki anlaşılmayan, işte zor anlaşılan, belki yeni olacak kelimeleri ve ifadeleri açıklayacağım. Sonra o aynı açıklamayı Türkçe olarak yapacağım. O yüzden Fransız kalanlar işte dinlemeye devam etsin. O aynı açıklamayı Türkçe olarak yapacağım. Siz şey diyorsanız, yok benim İngilizcem yetmez falan diyorsanız o zaman bir sonrakine geçersiniz. Yani Türkçe'ye geçersiniz. Sonra 3 tane soru soracağım. Şeyle ilgili, paragrafla ilgili. İngilizce olarak o soruları soracağım. Sonra İngilizce olarak cevapları vereceğim. Hepsi İngilizce olacak. Sonra işte aynı şeyin Türkçesini yapacağım. Bunu neden yapıyoruz? İşte herkesin seviyesi farklı. Bazı insanlar sadece İngilizce olsun. Bazı insanlar İngilizce olsun ama açıklama Türkçe olsun falan diyoruz. Yani ben herkesin istediğini yerine getiremiyorum. O yüzden siz ne istiyorsanız onu dinleyin. İstemediğiniz şeyleri dinlemeyin. Olur mu? Olur tabii. Şimdi bugünkü şey biraz basit olacak. Biraz basit bir paragraf olacak. Ama bence yani birçoğunuz için gayet iyi olacak. Başlayayım mı? Yani bilmediğiniz bir sürü şey olacak. Öyle söyleyeyim. Yani basit olsa da bilmediğiniz bir sürü şey olacak. Ben herhangi bir açıklama yapmadan başlıyorum. Harriet Tubman was an escaped enslaved woman who became a conductor on the Underground Railroad, leading enslaved people to freedom before the Civil War. She was also a nurse, a Union spy, and a woman suffrage supporter. She is one of the most recognized icons in American history. Diyorum. Bu normal, düz bir İngilizce. Dediğim gibi bu kısa oldu. Şimdi aynı şey yavaş okuyacağım. Bak bakalım. Harriet Tubman was an escaped enslaved woman who became a conductor on the Underground Railroad, leading enslaved people to freedom before the Civil War. She was also a nurse, a Union spy, and a woman's suffrage supporter. She is one of the most recognized icons in American history. Şimdi tek tek girelim. Kelimeleri tek tek yani boşluk bırakarak, sessizlik bırakarak tek tek okuyacağım. Bu biraz uzun sürecek ama yakalayamadığınız bir şey varsa şimdi herhalde daha kolay yakalarsınız. Harriet Tubman was an escaped, enslaved woman who became a conductor on the Underground Railroad, leading enslaved people to freedom before the Civil War. She
was also a nurse, a Union spy, and a women's suffrage supporter. She is one of the most recognized icons in American history. Diyorum arkadaşlar. O boşluklara neden bırakıyorum? Belki bazı yerlerde böyle 3 hecelik bir şey duyuyorsunuz ama yani bu tek kelime mi yoksa ayrı ayrı 2 farklı kelime mi yoksa 3 farklı kelime yani bilemiyorsunuz. O yüzden tekrar yapıyorum. Şimdi bir açıklama yapacağız. İngilizce olarak açıklama duymak isteyenler şimdi dinlesin. So there's a name at the beginning. The name is Harriet Tubman. Her first name is Harriet. Her last name is Tubman, and this woman is very well known in American history. Like it says in the paragraph, it says that she was an escaped, enslaved woman. Now here we have the word escaped. It looks like a verb, but it's actually here kind of used as an adjective. A woman who has escaped. Who escaped? You can think about it like that. Sometimes in English we use the third form of a verb as an adjective. I don't know if I can think of an example. Ripped. The page is ripped. You're hold on, that's Turkish. So so if I have a piece of paper and in present tense I am ripping the paper. Past tense I ripped the paper. Third form of the third form is ripped. I had ripped the paper. I have ripped the paper. The paper is ripped. There we have the third form of the verb being used as an adjective. Here we have escaped used as an adjective. And then after that, so escape, you know what that means, to get away, to be, to run away, whatever. Enslaved, so the word enslave is to take someone and make them a slave, to force them to become a slave. So enslaved would be the passive form of that. So I could say she had been enslaved. There, that's the passive form. Here we're using that passive form as an adjective. So we have two words that are typically used as verbs, being used as adjectives. Harriet Tubman was an escaped, enslaved woman who, all right, now we have a clause, became a conductor on the Underground Railroad. Now, conductor, here it's in quotation marks because it's not a real conductor. A conductor is someone who drives a train. The name of a person who drives a train, like that job, that person is a conductor. That's the name of that person. There's a bus driver and then there's a conductor. And then in this paragraph, we refer to the Underground Railroad. Underground, meaning, this is the name of a network that was designed to free people from slavery. You might know that in American history, slavery was very common. It was very debated. Some people hated it. Some people loved it. So it used to be a very hot topic. So the Underground Railroad is the name of a network of people who tried to help people escape from slavery. Because it uses the word railroad, it's as if it's like a train, like train tracks. This author is using the word conductor, like as a metaphor. She was a conductor, metaphorically, on the Underground Railroad, meaning that she played a big part in helping people get to freedom. So, Harriet Tubman was an escaped slave woman who became a conductor on the Underground Railroad, leading enslaved people. So lead. This now after this, there's a comma and then it keeps going. It says leading enslaved people
to freedom. It says what she was doing. You can do this in English. You can say something like that, who this person was, and then you can do a comma and then use a verb, leading enslaved people to freedom. And then it says before the Civil War. Before the Civil War. The Civil War, America had a civil war. That's where there's a war within the country, not from the outside, but within the country. That's called a civil war. And that happened in America almost 200 years ago, like 175 years ago. Or 100, I don't know, 65, so I don't freaking know. But it was before that. So, the next sentence. She was also a nurse, a Union spy. So the word Union, in the Civil War, there were two parts. There was the North and the South. The North wanted slavery, and the South didn't want slavery. The North was called the Union, and then the South was called the Confederacy. The Union and the Confederacy. So she was a Union spy. I suppose you know what spy means. I suppose you know what nurse means. So she was also a nurse, a Union spy, and a women's suffrage supporter. So most people don't know this word suffrage. Suffrage refers to the right to vote. The right or the ability to vote, like in elections. So there was a time in America where women weren't allowed to vote because it was assumed that they weren't, like independent, like they're just connected to their husbands, they're just giving their husbands vote again, or, something like that. So there was a time when women weren't allowed to vote. So the ability to vote is called women's suffrage. Women's suffrage. Suffrage. And Harriet Tubman was a women's suffrage supporter. Last sentence. She is one of the most recognized icons in American history. So we have one of the most recognized. Most recognized is kind of being used as an adjective. One of the most recognized recognized icons in American history. So we have the most recognized icons in American history. That's a group of people. That's a group. That's more than one. And she is one of the most recognized icons in American history. Icon would be someone who is really well known, who is loved, who people really like and remember, and stuff like that. Tamamdır arkadaşlar. Ben sırayı karıştırdım mı acaba? Ben normalde ilk önce her şeyi İngilizce olarak mı yapıyorum? Yoksa ilk önce İngilizce açıklama, sonra Türkçe açıklama, sonra İngilizce soru, sonra Türkçe soru. Herhalde öyle yapıyorum aslında. Ama bu podcast'te başta söylediğim gibi yapayım. Yani şimdi Türkçe açıklama yapayım, sonra İngilizce soru, sonra Türkçe soru. Ama galiba ben normalde öyle yapmıyorum. Galiba normalde hepsini İngilizce olarak yapıyorum. Bundan sonra öyle yapacağım. Neyse, şimdi bir açıklama yapacağım. Türkçe bir açıklama yapalım. Harriet Tubman bir isim oluyor. Aşağıda onun yazılışını görebiliyorsunuz. Belki biliyorsunuz, eskiden Amerika'da kölelik çok yaygındı ve çok tartışılan bir şeydi. Ve Harriet Tubman insanları kölelikten kurtaran insanlardan biriydi. Bu kölelikten kurtaran A mı desem, ben A demiştim. İngilizce olarak net demiştim. Yok, net dememiştim. Ne dedim? Network demiştim. Yine A olarak çevrilir. İşte insanlar vardı, işte evler vardı, yerler vardı, işte yeraltı şeyler vardı. Bu sistem min ismi Underground Railroad. Underground yeraltı. Railroad ne deniyor? Bir tren iki şeyin üzerine gidiyor ya. Siz ona ray mı diyorsunuz? Ray öyle bir şey diyorsunuz galiba. Neyse. Ona railroad deniyor. Bu trenin üstünde gittiği şeyler var ya. Railroad. Bu bir mecazdır. Aslında gerçekten böyle bir tren yok. Aslında gerçekten ortada bir şey yok. Bir ray yok. Ray mı deniyor? Neyse. Ama o sistemin ismi, o işte ağın ismi
Underground Railroad oluyordu. Underground yeraltı, railroad o trenin gittiği şey. Şimdi onu bilmeniz gerekiyor. Underground Railroad kelimesini bilmeniz gerekiyor. Aynı zamanda conductor kelimesini bilmeniz gerekiyor. Tren süren kişi var ya, treni süren kişi var ya, conductor. Bitti. Yani treni süren kişi, o kadar. Tren şoförü mü desek, yani çalıştıran kişi mi desek bilmiyorum. Şimdi okuyoruz. Harriet Tubman was, geçmiş zaman, neydi? An escaped slave woman. O yüzden Harriet Tubman an escaped slaved woman idi. Yani cümle yapısı böyle. Escaped ne demek? Kaçmış. Enslaved ne oluyor? Köleleştirilmiş. Yani köleleştirilmiş. Yani köle yapılmış. Yani o köleydi. Yani bundan önce köleydi. O anlama geliyor. Enslave kelimesi köleleştirmek. Yani girip zorla bir kişi köle yapıyorsun. O yüzden enslaved onun ne deniyor? Edilgen hali, yani köleleştirilmiş mi desek, öyle bir şey. O yüzden köleydi ama kaçmıştı. O zaman Harriet Tubman neydi? Harriet Tubman was an escaped enslaved woman who, şimdi who'dan sonra bir clause geliyor. Yani nasıl bir woman olduğunu anlatacak. Who became böyle bir şey oldu. Bir şey hale geldi. Nasıl bir hale geldi? A conductor. Who became a conductor. Conductor olan. Ama olan derken sonradan conductor olan. Yani eskiden köleydi. Sonra conductor oldu. Conductor neydi? Yani treni süren kişi. Tabii ki dediğim gibi gerçek bir tren yok ortada. Bu bir mecazdır. O yüzden bu conductor kelimesi de bir mecaz olarak kullanılıyor. Yazılışına bakarsanız orada tırnaklar içerisinde geçiyor bu conductor kelimesi. Yani bir mecaz. Yani demek ki Underground Railroad dediğimiz sistemde çok önemli bir rol oynuyordu. Harriet Tubman was an escaped enslaved woman who became a conductor on the Underground Railroad. Siz galiba bunu anlıyorsunuz. Leading, şimdi lead ne demek? Böyle yönetmek değil de yöneltmek, ya işte önderlik yapmak diyelim. Önderlik yapmak olmaz da. Neyse, ben bir yere bakın. Ben bir yere yürüyorum. Follow me diyorum. Yani beni takip edin diyorum. Ben size lead ediyorum. Yani ben size yol gösteriyorum. İşte nereye gitmeniz gerektiğini gösteriyorum ve sizin gitmeye çalıştığınız yere gitmenizi sağlıyorum. O lead kelimesi öyle kullanılıyor. En azından burada öyle kullanılıyor. Az önce teknik bir sıkıntı ile karşılaştık. Neredeyim? Lead, aynen. Leading enslaved people. Leading nasıl people? Ne gibi people? Enslaved people. Yani köleleştirilmiş. Yani köle olan people. Leading enslaved people. Nereye? To freedom. To freedom. Freedom ne demek? Özgürlük. Özgürlüğe yol gösteriyordu gibi bir şey diyebiliriz. Yani yol göstermek aynı şey değil. Ama dediğim gibi lead anlamına geliyor. Yani bir kişi bir yere gitmeye çalışıyor. Sen onu işte doğru yere götürüyorsun. Lead. Başka bir örnek versek. Yani önderlik diyebiliriz. Önden gitmek falan. Öncülük falan denebilir belki. Neyse. Tam çevirisi yoktur herhalde. Sonra before the Civil War bir zaman veriliyor. Before the Civil War. Civil War ne demek? İç savaş. Bizim bir iç savaşımız vardı Amerika tarihinde. She was also Civil War, iç savaş. Ondan önce. Before the Civil War. Bir sonraki cümle. She was also a nurse. Nurse, hemşire. She was also a nurse. Aynı zamanda hemşireydi. Ve neydi? A Union spy. Union ne demek? Genelde birleşim falan oluyor. Ama Amerikan tarihinde yani bu iç savaş esnasında Amerika ikiye bölünmüştü. Bir taraf köleliği istiyordu, bir taraf köleliği istemiyordu. Köleliği istemeyenlerin ismi Union idi. Yani Amerika'nın kuzeyi Union. Yani o yüzden bu ne oluyor? She was also a nurse and a Union spy. Spy ne demek? Böyle casus, ajan falan
Yani Union için, Amerika'nın kuzeyi için, köleliği istemeyenler için casusluk yapıyormuş. Ne güzel. And diyor, a women's, kadınların suffrage supporter. Suffrage ne demek? Oy verme hakkı. Oy verme hakkı. Seçimde oy verme hakkı oluyor. Suffrage. O yüzden women's suffrage supporter. Support ne demek? Desteklemek. Supporter, destekleyen. Yani women's suffrage'ı destekleyen biriydi aynı zamanda. O yüzden hemşireydi, casustu ve women's suffrage yani kadınların oy verme hakkını destekleyen biriydi. Sonra bir sonraki cümle ne diyor? She is, nedir? She, şudur. One of the most recognized icons in American history. Şimdi American history cümlenin sonundan başlayalım. American history, Amerikan tarihi. Icons in American history. Şimdi icon ne demek? Böyle herkesin bildiği, herkesin işte çok sevdiği biri. Ya da aslında yani bir kişi olmayabilir, bir yer olabilir falan. Neyse. Recognized, bir icon recognized olursa, recognized demek tanımak. Yani bu ne demek oluyor? İşte bir kişi onun ismini duyunca tanıyor. Yani biliyor, o kişi tanıyor. Bu kişi şunu yapmış falan diye biliyor. Yani tanıyor, tanınıyor. O yüzden recognized için tanınmak diyelim. One of the most recognized. Şimdi, the most recognized icons in American history ne demek? Amerikan tarihindeki en çok tanınan ikonlar. Icon için ne diyeceğim bilmiyorum. Bu ne demek? Bu ne diyor? One of the most recognized icons in American history. Yani onlardan biri. Yani Amerikan tarihinde en çok tanınan ikonlardan biridir. Anlamına geliyor bu. Tamam mı? Tamam. Şimdi İngilizce olarak birkaç soru sorayım. Ve İngilizce olarak birkaç cevap vereyim. Sonra aynı şey Türkçe olarak yapacağım. Dediğim gibi bunu herhalde tersi yaptım. Bir sonraki podcast'te böyle yapmam. What is Harriet Tubman known for? What is Harriet Tubman known for? Sonra ne demişim? Şöyle bir cevap verebilirsiniz. She is known for leading people to freedom. She is known for leading people to freedom. Bir sürü farklı cevap olabilirdi ama yani bu bir örnek. Sonraki cümle, bir sonraki soru. What was her life like before she became a conductor? What was her life like before she became a conductor? Bir de cevabı. Before she became a conductor, she was a slave. Before she became a conductor, she was a slave. Ya da benzer bir cümle kurmak istersek, she used to be a slave. Before that, she was a slave falan. Üçüncü soru. What other things did she do? What other things did she do? Cevap. She was also a nurse, a spy, and a women's suffrage supporter. She was also a nurse, a spy, and a women's suffrage supporter. Gibi bir şey diyebilirsiniz arkadaşlar. Ona benzer bir şey. Şimdi Türkçe olarak bu aynı şeyleri yapalım. What is Harriet Tubman known for? Know ne demek? Bilmek. Known, bilinmek. Yani bilinmiş, bilinen. Yani ne için biliniyor? Neyle biliniyor? Neden, nasıl biliniyor? Yani what is Harriet Tubman known for? Bu known for hep böyle olacak. What are you known for? I am known for this falan. Mesela ne bileyim Bursa is known for its İskender falan diyebilirsiniz. Bunun cevabı neydi? She is known for leading people to freedom. Yani leading people to freedom ile biliniyor. Leading people to freedom ile hatırlanıyor, anılıyor falan. Lead ne demek? Onu anlatmıştım. People to freedom yani bu gayet siz bunu biliyorsunuzdur. She is known for leading people to freedom. Sonraki soru.
What was her life like before she became a conductor? Burada da like kelimesi kullanılıyor. İşte gibi olarak düşüneceksiniz. Ya da işte sevmek olarak düşüneceksiniz. Sevmek değil, daha çok gibi. Ama biz bu like kelimesini daha çok ne bileyim bir şeyin nasıl olduğunu sormak için kullanıyoruz. Mesela diyelim ki biriyle tanıştım. Bu kişi evli ve şey diyebilirim. What's your wife like? Bu what is your wife like? Direkt çevirecek olursak eşin ne gibi? yani neye benziyor olarak düşünebilirsiniz. Ama nasıl biri olduğunu soruyorum. Yani neye benziyor derken yani işte girişken mi, çekingen mi, içe dönük mü falan, konuşkan mı falan. Onu soruyorum. What is your wife like? Ya da işte biraz daha güzel bir örnek bulabilirsem. What's your music like? What's your music like? Mesela ben müzisyenim. Diyebilirim ki ben müzik besteliyorum. Biri sorabilir. What's your music like? What's your music like? Senin müziğin ne gibi? Yani ben burada gibi diyerek yani like diyerek cevap vermeyeceğim. Yani nasıl olduğunu açıklayacağım. O zaman burada ne sormuştuk? What was her life like before she became a conductor? Yani o conductor pardon. Esnedim pardon. What was bunu kesmeyeceğim. What was her life like before she became a conductor? Bir conductor olmadan önce, conductor haline gelmeden önce onun hayatı ne gibiydi? Ne gibiydi derken nasıldı? Ben şöyle bir cevap verdim. Before she became a conductor, yani conductor olmadan önce, she was a slave. O köleydi. Köleydi. O köleydi. Aynen. Üçüncü soru. What other things did she do? What other things did she do? Başka ne şeyler yaptı? Yani biraz saçma oldu Türkçe olarak ama öyle. Yani kelime çevirecek olursak yani what, ne, other, başka, things, şeyler did she do? Yaptı. What other things did she do? Bir de cevap. She was also ne diyorum? Aynı zamanda şu şeylerdi. Aynı zamanda şunlardı. Neydi? She was also a nurse, hemşireydi. A spy, casustu. And a women's suffrage supporter. Siz bunu biliyorsunuz. Bunu tekrarlamaya gerek yok. A women's suffrage supporter. Ama cümle yapısı şöyle. She was, yani geçmiş zaman normal düz cümle. Yani she was a teacher. O öğretmendi. She was a mother. O anneydi. Ben ne demişim? She was also, aynı zamanda hem de a nurse, a spy and a women's suffrage supporter. Tamamdır arkadaşlar. Umarım bu sizin için faydalı olmuştur. Dediğim gibi bunları artık haftada bir yapmaya çalışacağım. Umarım hoşunuza gider. Bunun gibi daha çok şeyler duymak istiyorsanız işte tabii ki podcast'in önceki bölümlerini dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube'da herhalde 250-300 tane videom var. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Bir sonraki podcast'te görüşürüz.